Yeni Jason Statham filmi Shelter hakkındaki eleştirileri bizimle paylaştın ve bu yığının içinden gerçekten neyin önemli olduğunu süzmemizi istedin. Evet, Gönderdiğin kaynaklara şöyle bir bakınca eleştirmenlerin filmle ilgili adeta bir aşk-nefret ilişkisi yaşadığını görüyoruz. kesinlikle. Bir yanda övgüler, diğer yanda sert eleştiriler. Bizim görevimiz de bu karmaşık tabloyu senin için biraz netleştirmek. Yani bu sadece beğenildi mi, beğenilmedi mi sorusunun çok ötesine geçen bir analiz olacak. Kesinlikle ve bu analizde karşımıza çıkan ilk ve en temel soru da şu. Jason Statham artık bir aktör mü yoksa bir marka mı? Çünkü paylaştığın eleştirilerin neredeyse tamamı Shelter'ı değerlendirirken aslında bu sorunun etrafında dönüyor film. Film, bildiğimiz, alıştığımız o Statham formülüne alıp ona yeni bir ruh katabiliyor, yoksa markanın güvenli limanından ayrılmaya hiç cesaret edemiyor mu? Statham formülü dedin, o zaman tam da oradan başlayalım. Bu neredeyse kendi başına bir film türü haline geldi, değil mi? Aynen öyle. Bize bu formülün Shelter'daki tezahürünü biraz anlatsana. Film ne hakkında? Memnuniyetle. Formülün bütün klasik unsurları mevcut. Statham, Michael Mason adında geçmişi sis perdesiyle kaplı eski bir özel kuvvetler askerini canlandırıyor. Tabii ki. Nerede yaşıyor dersin? Elbette medeniyetten uzakta. İskoçya'da ücra bir adadaki bir deniz fenerinde. Tek yoldaşı köpeği, Hı hı. kendi kendine satranç oynayan, neredeyse hiç konuşmayan tam bir münzevi. Hatta bir eleştirmen karakterin tarzını ıssız bir adada mahsur kalmış bir J. Crew modeli gibi diyerek tiye alıyor. Anladım. Yani o klasik beni rahat bırakın, dünyayla işim bitti karakteri. Peki onu bu inzivadan ne çekip çıkarıyor? Çünkü formülün olmazsa olmazı kahramanın aksiyona geri dönmek zorunda kalmasıdır. Tam üstüne bastın. O tetikleyici olay, korkunç bir fırtınada teknesi alabora olan Jessie adında genç bir kızı denizden kurtarmasıyla yaşanıyor. Tamam. Bu kahramanca eylem, Mason'ın kimliğini ifşa ediyor ve bir anda eski işvereni MI6'in radarına giriyor. İşte bu, eleştirmenlerin altını kalın bir çizgiyle çizdiği nokta. Statham'ın The Beekeeper veya The Mechanic gibi filmlerinden ezbere bildiğimiz emekli olmuş ölümcül adam klişesinin birebir aynısı. Peki eleştirmenler bunu bir tembellik olarak mı görüyor? Yani yine mi aynı hikaye diye isyan mı ediyorlar? Kulağa biraz öyle geliyor çünkü. İşte işin ilginçleştiği yerde burası. Bir yandan evet, isyan ediyorlar. Birçok kaynak, senaryonun standart, sıradan, tahmin edilebilir olduğunda hemfikir. Hı. Hatta daha da ileri gidenler var. Screen Rant filmi standart bir Bourne taklidi olarak nitelendirirken, The AV Club daha da sert bir ifadeyle ucuz bir Bourne kopyası diyor. Bu, olay örgüsünün özgünlükten ne kadar uzak olduğunu gösteren ağır bir itham. Ucuz bir Bourne kopyası. Bu biraz haksızlık değil mi? Sonuçta emekli olmuş ajan geri döner temasını Bourne icat etmedi. Neden özellikle bu filme bu kadar yükleniyorlar? Onu bir kopya yapan ne tam olarak? Çok yerinde bir soru. Eleştirmenlerin takıldığı nokta sadece konunun benzerliği değil, işleniş biçimi. Hani MI6 tarafından avlanan eski ajan teması, devlet komploları, teknolojik takip sistemleri ve aksiyonun daha gerçekçi, daha sert olması. Anladım. Bütün bu unsurlar birleşince filmin Bourne evreninden fazlasıyla ilham aldığı hissiyatı doğuyor. Ama ilginç olan şu ki, eleştirmenler bunu bir kusur olarak görseler de izleyici için bunun bir kusur olmadığını da teslim ediyorlar. Nasıl yani? Statham'ın markası bir nevi bu. O bir şef gibi. Hep aynı yemeği yapıyor ama o kadar iyi yapıyor ki müşteriler sırf o yemeği yemek için gelmeye devam ediyor. Güzel benzetme. Eleştiriler Shelter'ın da bu imza yemeğinin oldukça lezzetli bir versiyonu olduğunu kabul ediyor. Yani formül tanıdık ama işe yarıyor, seyirci ne istediğini biliyor, filmde tam olarak onu veriyor. Peki, eğer olay örgüsü bu kadar formülselse, eleştirmenlerin övecek ne bulduğunu merak ediyorum. Filmi bu lezzetli ama standart yemeğin ötesine taşıyan, ona farklı bir tat katan bir malzeme var mı? Var, hem de çok güçlü bir malzeme. Paylaştığın neredeyse tüm eleştiriler, filmi sıradan bir Statham aksiyonu olmaktan çıkarıp bir üst basamağa taşıyan şeyin Mason ve kurtardığı genç kız Jessie arasındaki ilişki olduğunda birleşiyor. Hmm,
Bu ilişki filmin duygusal çekirdeği olarak tanımlanıyor ve filmin en büyük başarısı olarak görülüyor. Genellikle bu tür filmlerde bu tarz ilişkiler aksiyon sahnelerini birbirine bağlayan birer bahaneden ibaret olur. Shelter'da bu dinamiği özel kılan neymiş? İki şey öne çıkıyor. Birincisi genç oyuncu Bodhi Ray Brethnach'ın performansı. Eleştirilerde onun için filmin en büyük sürprizi ve parlayan yıldızı gibi ifadeler kullanılıyor. Vay. İkincisi ise Statham'la aralarındaki kimya. Beklenenin çok ötesinde, şaşırtıcı derecede içten ve dokunaklı bulunmuş. Bu ikilinin sahneleri, filmin gürültülü aksiyon anları arasında sessiz, güçlü, anlamlı anlar yaratıyor. Birçok eleştirmen, bu dinamiğin filme hassas bir nitelik, ciddiyet ve gravitas yani bir ağırlık kazandırdığını belirtiyor. Yani bu ilişki Statham'ın canlandırdığı o duygusuz makine karakterine bir insanlık katmanı ekliyor. Tam olarak öyle. Bu ilişki o kadar güçlü bulunmuş ki sinema tarihindeki diğer ikonik koruyucu adam ve çocuk hikayeleriyle karşılaştırılıyor. Özellikle Luc Besson'un klasiği Leon ve Hugh Jackman'ın Wolverine'e vedası olan Logan filmlerinin adı sıkça anılıyor. Bu çok büyük bir iltifat. Kesinlikle. Yani özetle film, bilindik aksiyon formülünün içine eleştirmenlerin büyük ölçüde başarılı bulduğu, neredeyse bağımsız bir dram filminden çıkmış gibi duran güçlü bir duygusal katman yerleştiriyor. Onu farklı kılan da bu. Bu baba-kız dinamiği filmi ilginç kılıyor, anladım. Ama dürüst olalım, kimse Statham filmine derin duygusal bağlar kurmak için gitmiyor. Seyirci yumruk ve patlama görmek istiyor. Eleştirmenler o konuda tatmin olmuşlar mı? Aksiyon sahneleri nasıl? O konuda kimsenin endişesi olmasın. Aksiyon, Statham'dan beklendiği gibi sağlam, sert ve tatmin edici. Yönetmen Rick Roman bu türdeki tecrübesi kendini belli ediyor. Hı hı. Özellikle filmin açılış sahnesi çok övülmüş. Statham'ın fırtınalı denize dalarak kızı kurtardığı o an nefes kesici ve gerçekten etkileyici olarak tanımlanıyor. Hatta bir eleştirmen bu sahnede Statham'ın dövüşçü kimliğinden ziyade onun eski bir profesyonel dalgıç olan köklerine geri döndüğünü söylüyor. Bu güzel bir detaymış. Evet, bu da karaktere anında bir yetkinlik ve inandırıcılık katıyor. Peki ya dövüş sahneleri? Hani şu meşhur Bourne ve John Wick karşılaştırması. Shelter bu spektrumun neresinde duruyor? Eleştirmenler bu konuda da oldukça net. Filmin aksiyon tarzının John Wick serisi kadar gösterişli veya baletik olmadığını söylüyorlar. Tamam. Yani John Wick'teki gibi estetik, neredeyse bir dans koreografisi gibi duran dövüşler beklememek lazım. Shelter çok daha fazla Bourne serisine yakın. Yani daha az stilize, daha çok kemik kıran, gerçekçi ve acımasız bir aksiyon anlayışı var. Anladım. Daha çok pratik ve ölümcül bir stil. Peki bu ilham meselesi aksiyon sahnelerinde de göze çarpıyor mu? Şu sahnede şu filmden alınmış gibi dedikleri yerler var mı? Olmaz mı? Bolca var. Mesela bir gece kulübündeki neon ışıklı çatışma sahnesinin John Wick'i selamladığı, Evet. MXC tarafından avlanan ajan temasının ise doğrudan Bourne'u anımsattığı söyleniyor. Ama en eğlenceli benzetme sanırım D.A.B. Club'dan geliyor. Mason'ın filmin finalinde deniz fenerini bobi tuzaklarıyla donatıp düşmanlarını beklemesi, Evet. bir eleştirmen tarafından dünyanın sonundaki Home Alone olarak tanımlanıyor. Harika bir tanım bu. Kevin McAllister'ın çok daha ölümcül bir versiyonu yani. Kesinlikle. Ve bu benzetmeler bize filmin genel yaklaşımını gösteriyor. Kendi tekerleğini icat etmeye çalışmıyor. Bunun yerine türün başarılı örneklerinden en sevilen parçaları alıp kendi hikayesi içinde bir araya getiriyor. Bir nevi aksiyon filmleri Best of albümü gibi. Aynen öyle. Tamamdır. O halde toparlayacak olursak, çekirdekteki duygusal ilişki çok güçlü, aksiyon sahneleri de türün sevenlerini tatmin edecek kadar iyi. Kulağa oldukça başarılı bir film gibi geliyor. Peki eleştirmenlerin hiç mi şikayeti yok? Filmin zayıf karnı nerede ortaya çıkıyor? İşte o zayıf karın, Mason ve Jesse'nin hikayesinden uzaklaştığımız her an kendini gösteriyor. Özellikle MI6 tarafındaki tüm olay örgüsü ve o THAA adlı her şeyi gören gözetleme sistemi, eleştirmenler tarafından hikayeyi bir aksiyon sahnesinden diğerine taşımak için kullanılan kaba bir araç olarak görülüyor. Yani senaryo, aksiyonu birbirine bağlayan zayıf bir yapıştırıcı gibi mi kalmış?
Bir de bu tür filmlerde hep bir devlet gözetimi kötüdür alt metni olur. Burada o nasıl işlenmiş? Tam olarak öyle kalmış. Ve o alt metin meselesi de bir başka eleştiri konusu. Screen Rant'teki yazar, filmin devlet gözetimi ve özel hayatın ihlali gibi güncel temalara değinecekmiş gibi yapıp sonra bu vaadi 5 dakika içinde bir kenara attığını yazıyor. Yani derinlik yok. Hiç yok. Temalar sadece birer vitrin süsü olarak kalmış. Anlaşıldı. Peki ya oyuncu kadrosu? Kaynaklarda Bill Nighy, Naomi Aki, Harriet Walter gibi gerçekten ağır toplar olduğunu görüyorum. Herhalde filme ciddi bir derinlik katmışlardır. İşte en şaşırtıcı ve en çok üzülen eleştirilerden biri de bu. Neredeyse tüm eleştirmenler bu harika oyuncuların kelimenin tam anlamıyla harcandığı konusunda birleşiyor. Ciddi misin? Sanki senaryonun ilk taslağında önemli rolleri varmış da sonra her şey Statham'a odaklanmak için acımasızca budanmış gibi bir his bırakıyor film. Bill Nighy'ı nasıl harcayabilirsin ki? Adam oturduğu yerden filmi çalabilecek bir karizmaya sahip. Eleştirmenler de tam olarak bunu soruyor. Bill Nighy'nin kötü karakteri Manafort, eğlenceli bulunsa da karakterin kendisi o kadar karikatürize ve yüzeysel ki Nighy'nin yeteneğine hakaret gibi duruyor. Naomi Aki'nin durumuysa daha da vahim. Öyle mi? Son yılların en yetenekli yükselen yıldızlarından biri, burada tek boyutlu, unutulabilir ve neredeyse tüm sahnelerini bilgisayar ekranlarına şaşkınlıkla bakarak geçiren bir MI6 şefine indirgenmiş. Harriet Walter'ın başbakan rolü ise o kadar kısa ki cameo bile demekte zorlanıyorlar. Bu durum filmin odak noktasını ne kadar iyi gösteriyor aslında. Her şey Statham ve kız üzerine kurulu, geri kalan her şey sadece birer dolgu malzemesi. Kesinlikle ve bu durum önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu tür bir filmde güçlü yan karakterlere ve derin bir alt metne gerçekten ihtiyaç var mı? Yoksa Statham ve koruduğu kızın hikayesi filmi tek başına sırtlamaya yeterli mi? Anladım. İşte eleştirmenler de bu konuda ikiye bölünmüş görünüyor. Kimi için bu eksiklikler filmi ciddi şekilde zayıflatırken, kimi için bunlar önemsiz detaylar olarak kalıyor. Peki, tüm bu kaynakları ve eleştirileri masaya yatırdıktan sonra bizim bu analizden çıkaracağımız sonuç ne olmalı? Gördüğün gibi Shelter, zıtlıkları bir arada barındıran, adeta iki farklı filmden oluşmuş gibi duran bir yapım. Aynen öyle. Bir yanda son derece formülsel, her adımını tahmin edebileceğin, güvenli sularında yüzen bir Statham aksiyonu var. Diğer yanda ise şaşırtıcı derecede etkili, içten ve filmi tek başına ayakta tutan bir duygusal merkez. Hı hı. Aksiyonu sağlam, vurduğu yerden ses getiriyor. Ama bu aksiyonu çevreleyen senaryo, yan karakterler ve alt metinler ne yazık ki oldukça zayıf ve geliştirilmemiş kalmış. O zaman dinleyicimiz için nihai kararı nasıl özetleyebiliriz? Bu filmi izlemeli mi, izlememeli mi? Eleştirmenlerin ortak kanısını senin için şöyle damıtabilirim. Eğer tipik Statham aksiyonunu seviyorsan, o bildik formülün konforu sana iyi geliyorsa ama bu sefer içinde biraz daha fazla kalp ve duygu arıyorsan, Shelter tam olarak aradığın şey olabilir. Tamamdır. Türü yeniden icat etmiyor, yeni bir sayfa açmıyor ama bildiği formülü oldukça iyi, hatta beklenenden daha duygusal bir şekilde uyguluyor. Beklentini doğru ayarlarsan, yani bir Bourne Identity derinliği değil de duygusal yönü güçlü bir Beekeeper beklersen, filmden keyif alman oldukça muhtemel. Harika bir özet oldu. O zaman bu derinlemesine analizi dinleyicimize üzerinde düşüneceği son bir fikirle tamamlayalım. Tabii. Bu eleştiriler boyunca tekrar tekrar gördüğümüz bir tema var. Statham, şiddet dolu geçmişinden kaçmaya çalışan ama masum birini korumak için o dünyaya geri çekilen bir adam oynuyor. Bu formül sadece Statham için değil, genel olarak aksiyon sinemasında inanılmaz derecede popüler. Sence neden? Güzel soru. Belki de her geçen gün karmaşıklaşan, belirsizliklerle dolu dünyamızda sorunları net ve kararlı bir şekilde genellikle de fiziksel güçle çözebilen tek bir yetkin bireyin fantazisi bize çekici geliyordur. Özellikle de bu eylemin amacı savunmasız birini korumak gibi asil ve tartışmasız bir hedefe dayandığında, Bu çok ilginç bir nokta. Yani aslında biz o karakterler üzerinden kontrol edemediğimiz bir dünyada kontrol sahibi olma arzumuzu yansıtıyoruz. Sorunları diplomasiyle değil, bir yumrukla çözebilme fantazisi, bir sonraki aksiyon filminde üzerine düşürebileceğim bir fikir.